Aslında benim hayatım toplumdaki değişikliğin bir aynası gibi. Bir daire arıyorduk, tanıdıklar arıyordunuz, isminizi söylediğiniz anda telefonlar kapanıyordu. Biz Türklere ev vermeyiz. Doğal gibi yaşıyorduk bunları. Ama dönerci, manav, öyle bir ön yargıyla şey yapılıyordu. Doktorlarımız, mühendislerimiz, bilim insanlarımız, sanatçılarımız, sporcularımız, her yerde Türk isimleri gülüyor. Bu toplumun bir parçası olduk her açıdan. Bazen öyle geliyor ki biz kendimiz daha bunun farkında değiliz. Toplum olarak kendimizi dışlamayalım. Biz kendimizi bu toplumun bir parçası olarak görmezsek bu toplum bizi nasıl bir parçası olarak görsün diyorum her zaman. Babam askerden sonra nereye gidebilirim, ne yapabilirim düşüncesiyle Belçika'ya gelmiş. Belçika'da madende çalışmış 6 yıl bekarken. Ondan sonra evleniyor ve 66'da Almanya'ya geçiş yapıyor Belçika'dan. Almanya'da kuzenleri var, daha çok köylü akraba tanıdık var diye o zamanlar daha kolay Almanya'ya gelmiş. Sonra da Aziz büyüyor ama okula başlamadan ailemi yanıma alayım. 2 yılda Aziz okula başlayıncaya kadar, ilkokula başlayıncaya kadar yanımızda olur. Ondan sonra beraber döneriz. İlkokul bitsin döneriz, ortaokul bitsin döneriz, lise bitsin döneriz. Üniversite bitti, her şey bitti. Dönmedik, kaldık. Dönemler annem babam oldu, emekli oldular, gidip geliyorlar. İlk geldiğimiz şehir Hagen diye. Dortmund yakınlarında bir ağır sanayinin bulunduğu bir şehirdi. Babam demir çelik fabrikasında çalışıyordu. Hagen'de büyüdüm. Her zaman Almanya'da ayrımcılık vardı. Aile olarak Almancayı konuşuyorum diye herkes benim yardım etmemi istiyordu. Bir daire arıyorduk, tanıdıklar arıyordunuz, isminizi söylediğiniz anda telefonlar kapanıyordu. Biz Türklere ev vermeyiz. Yani bunlardan karşı az çok doğal gibi yaşıyorduk bunları. O dönemde daha çok bu şeydeydik. Kabul edeceğiz, böyle değiştiremeyiz düşüncesinde. Ben ilkokulu bitirdim. Doğru, not oranlarım iyi değildi. Almanya'da öyle ki ilkokulu bitirdikten sonra değişik okul türleri var devam edeceğiniz. Biz de burada Hauptschule dediğimiz yani en düşük seviyedeki olan okula kaydedildim. 10. sınıfı bitirdikten sonra oradan direkt liseye geçip takıntısız lisedeki burada abitur dediğimiz lise diplomasını alarak hukuk fakültesine yazıldım. Ama o dönemde bir taraftan farklılık hissettim ama sırf Almanlardan değil, yani kendi toplumumuza, Türk toplumunda da hissettim. Ne yapacaksın hukukla, okumakla ne yapacaksın, çalışabilirsin. Yani eğitime gerek yok, biz burada para kazanmaya buradayız, sen eğitimle ne yapacaksın gibi veya Türkiye'ye döneceksin, hukukla orada çalışamazsın. Yani biz kendimiz böyle bir ayrım içindeydik. Bu yolu seçen ve liseye gidip de lisede abitur, lise diplomasını alan ilklerdik. Sonra ayrımcı lisede yaşadım. 800'e yakın öğrenciden 2 tane Türk çocuk vardı. Bunlardan biri bendim. Diyordum ki bir gün gelir bu şey kalkar, bu ayrımcılık diyeyim yani 800'ün arasında 2 olmak. Üniversitede olmaz belki dedim. Çünkü üniversitede Almanya'nın her yerinden gelen öğrenciler olacak. Bunların arasında kesin çok daha Türk olur dedim. Orada da yoktu. Hagen'deki kütüphaneye gittim. 4 tane üniversite vardı, gitmek istedim. Hangisi bu üniversitelerden yabancı düşmanlığı az olabilir diye baktım. Ve Marburg tarihi bir üniversite. Toplam 600 yıllık bir üniversite. 400 yıllık bir hukuk fakültesinde toplamda 2 Türktük başlayan ve ilk Türk olarak bitirmiş oldum hukuk fakültesinde. Aslında benim hayatım Almanya'nın değişikliğini ve toplumdaki değişikliğin bir aynası gibi. Çünkü 1-1,5 yıl sonra hukuk fakültesine bir anda 10'dan fazla öğrenci yazıldı, Türk kökenli öğrenci. Bunlardan biri de sonra eşim oldu. Orada tanıştık. Avukat olarak başladığımda bütün Kuzey Renvestfalya'da sayılır avukat sayısı vardı Türk kökenli. Hakimler vardı, soruyordu bana Alman hakimleri, ya siz ciddi Türk müsünüz? Diyordum, evet, niye? Bir sorun mu var? Yani hemen bir şey bekliyordum. Bu sıkıntı mı yaşayacağım tekrar? Türklüğümle ilgili mi bir şey var, ön yargı? Hayır diyordu, siz ilk Türk avukatı gördüm, sizsiniz. İlgimi çekti, onun için soruyorum. İlk Türk sizsiniz karşı karşıya. Şimdi bakarsak tabii değişti. Şimdi küçük şehirlerde de Türkçe konuşan. Ha, bu önemli mi? Aslında değil. Çünkü biz de bu toplumun bir parçasıyız. Ama güzel bir his. Almanya'da bir ön yargı var, dönerci.
manav, öyle bir ön yargıyla şey yapılıyordu. Şimdi baktığımızda her yerde avukatı, doktoru, bilim insanı vesaire var. Yani öyle durum geldi ki adliyelerde çok avukat vardı örneğin, Türk isimli ama hakim göremiyorduk, savcı göremiyorduk. O da değişti. Yani devlet makamlarında da Türk hukukçuların sayısı arttı. Öyle bir durum oldu ki bundan birkaç yıl önce bir duruşmada müvekkillerimiz Türk, karşı taraftaki meslektaş Türk, onun müvekkili Türk, hakim de Türk. Hepimiz aslında Türkçe konuşabileceğiz. Hakime dedim ki isterseniz Türkçe konuşalım şakadan, yani hepimiz anlıyoruz. Aziz Bey belki bir sıkıntı yaşarız şimdi burada Almanca şey yapalım. Yani ilk de böyle yaşadığım bir durum ama anı olarak çok güzel bir anı kaldı. Doktorlarımız, mühendislerimiz, bilim insanlarımız, sanatçılarımız, sporcularımız her yerde Türk isimleri görüyoruz. Bu toplumun bir parçası olduk her açıdan. Bazen öyle geliyor ki biz kendimiz daha bunun farkında değiliz toplum olarak. Kendimizi dışlamayalım. Biz kendimizi bu toplumun bir parçası olarak görmezsek bu toplum bizi nasıl bir parçası olarak görsün diyorum her zaman. Bunun bir çalışmasını yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kadar başarılı insanlarımız var. Bu demek değildir ki ben Türklüğümü inkar ediyorum veya Türkiye'yi inkar ediyorum. Ama bu da mümkün. 52 yıldır burada yaşıyorsam nasıl bu toplumun bir parçası olamam, bu ülkenin bir parçası olamam? Gergin anlar oluyor tabii siyasette falan ama toplum olarak daha farklı yerlere geldik. Çok küçük yaşta futbol oynamaya başladım. Gençler dediğimiz yaş oranıyla gençlerde PAF takımı diyorlar Türkiye'de galiba. 1. lige kadar oynadım. Sonra babam dedi ki oğlum dedi karar ver, 2 karpuz bir koltuğun altına sığmaz. Okumak istiyorum diyorsun, futbol kariyeri hangisini şey yapacaksın, tercih edeceksin? Dedim hukuk okumak istediğim için futbolu bırakmayayım ama en azından takip etmeyeyim profesyonel futbolculuğu. Antrenör oldum lise döneminde. Şehir şampiyonluğu şey yapılacakmış yani amatör takımla. O şampiyonlukta şampiyon olunca dedik bunu profesyonel bir kulübe çevirelim ve 88'de Türkiye'mspor Hagen'i kurduk. Bizim amacımız şeydi, insanları, gençleri bir araya getirelim. Yani dışarıda bir yere takılacaklarına gelsinler, futbol oynasınlar. Ben üniversiteye gittim. Kardeşim sağ olsun devam ettirdi. Kulübün bir özelliği de zamanında başladığımızda dedik ki bu şeyden kalmasın yani Türkiye'mspor ismi üzerine. Ama Portekiz'i de vardı, Afrika'dan Nijeryalı futbolcu da vardı katılan, İtalyan'ı, Yunan'ı, her ülkeden futbolcu vardı. Sonra dedik ki bunu bir örnek kulübe çevirelim. Bir Hristiyan kulübü, Christliche Verein Junger Menschen diye. Aslında hiçbir Hristiyanlığı ön şey yapmıyor. Daha çok destek sosyal bir organizasyondu. Onlara dedik ki böyle bir takım kurduk. Beraber yapamaz mıyız bunu? Sizden hem bir örnek bir şey olur bu. O zamanları konuştuğumuz yıllar 80'lerde gergin bir ortam var. Yabancı düşmanlığı çok yüksek. Onlar da sağ olsun dedi çok güzel bir fikir. Ve Türkiye'mspor CVJM Hagen'i ekledik CVJM'i. Ve dışarı yani okuyan bazıları şaştı. Bu ne? Türkiye'm, CVJM, Hristiyan, Türk nasıl olabilir? Alman medyasında da çok ilgi duydu. İlk böyle bir kulüp var diye. Yunan'ı Türk'ten, Türk'ü İtalyan'dan, Portekiz'iyle bir takımda oynayabilecek hiçbir sıkıntı yaşanmasın diye bunu o ön yargıları kırmak istedik ve başardık diye düşünüyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra nerede staj yapacağız diye düşünürken Düsseldorf çıktı. Düsseldorf'a geldim ve Düsseldorf'ta da kimler var burada? Türk toplumu olarak sivil toplum örgütleri kimler var? Çünkü her zaman aktiftim. Düsseldorf'ta da aktif olmak istediğim için ilk defa Atiyat'la temasa geçtim, tanıdım. Konuya odaklı bir dernek olduğunu, bir işveren derneği de olsa topluma da hizmet verdiğini fark edince hep böyle toplantılara katıldım. Ondan sonra zamanla üyelerini tanıdım, başkanını tanıdım vesaire. Onlar da sordu, genç sen kimsin? O zamanlar genç olarak genç sen kimsin diye kendimi tanıttım. Tabii akademisyen, hukukçu olarak da onların da ilgisini çekti. Ve böylece tanıştık, sık temasta olduk ve bir gün dediler, niye üyemiz olmuyorsun? Ben de dedim ki, ya burada bütün üretici büyük şirketler var yani. O zamanlara bakarsak Almanya'nın en büyük Türk markaları orada üyeydi. Ben küçük kalırım burada dedim. Onun için hiç aklımdan geçmedi. Yok dediler. Önemli olan bize bir katkısı olsun, bir artısı olsun. Sen de ilk buradaki avukat ofisleri olarak sen de üyemiz ol derken öyle tanıştık. Sonra yönetim kurulu üyeliği oldu. Sonra da başkanlığını üstlendim. Atiyat'taki güzel tarafı partiler üstü, hükümetlerden bağımsız olan, bir şey peşinde olmayan, bir siyasi, dini bir şey peşinde olmayan, sırf
topluma, iş dünyasına hizmet etmek isteyen, bir çatı altında herkes kendini bulabilsin, iyi hissedebilsin. Nasıl bir futbol kulübünde bunu başarmak istediysem Atiyat'ta da bunu başardık ve şimdi 34. yılımızdayız ve öyle bir duruma geldik ki Atiyat Türkiye, Almanya, Türkiye, Avrupa arasındaki konularda Türkiye'den olsun, Avrupa ülkelerinden olsun, özellikle Almanya'dan olsun her zaman görüşü alınan bir kurum olduk. Öyle bir durum oldu ki bundan 3 yıl önce buradaki Kuzey Ren-Vesfalya'daki hükümet, Hristiyan Demokrat Partisi Başbakanı bizleri aradılar. Bir iftar yapmak istiyoruz. Siz tarafsızsınız. Siz bunu bir politik konu etmezsiniz. Bunu bir yanlış yöne çekmezsiniz. İsminde Hristiyan Demokrat Partisi olan bir iftar veriyorsa ne güzel. Yapalım o zaman, destek olalım. Bu da büyük bir yankı yarattı. Geçmiş yıllarda Türkiye-Almanya arasındaki yaşadığımız gerginliklerde Berlin'den Dışişler Bakanı olsun, şu anki Cumhurbaşkanı olsun, Türkiye-Almanya arasındaki bu gerginliği az bey ne yapabiliriz? Nasıl bir mesaj verebiliriz? Çünkü siyasetteki her gerginlik buradaki topluma yansıyor. Çünkü 3,5-4 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Başka bir ülkede yok böyle bir durum. Yani Türkiye-Almanya arasındaki bir baş ağrısı bizim de baş ağrımız olabiliyor. Yani hep böyle bir moderasyon içindeydik. Biraz da diplomatisi yapıyoruz o anda. Siyasetçilerin yapamadığını biz söyleyebiliyoruz, yapabiliyoruz. Onun için Atiyat orada güzel bir pozisyonda, güzel bir etkide bulunabildi. 92-93 yılındaydı. Ben daha üniversitedeydim. Hatırlıyorum o günü. Televizyonu açtığımızda Zollingen'de bir evin kundaklandığını gördük. Türk ailesinin kaldığı, ev sahibinin torunları, çocukları, damatları vefat etti. O evin yakınında kalan 2 gençin kundaklandığını. Mevlüde Genç. Zollingen 1993'teki kundaklanan evde torunlarını, çocuklarını kaybetti. Ama sonrasında da her zaman barış ve beraberlik için mücadele etti. Birkaç yıl önce kaybetti kendisini. İlginç olan yıllar sonra avukat olarak da meslek icabı da böyle bir durumdan karşı karşıya geldim. Almanya'da NSU dediğimiz yani Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü olarak tanımlanan bir terör grubu sağcı faşistler Doğu Almanya'dan Türk iş insanlarını takip ederek cinayetler işlemişler. İsmail Yaşar Nürnberg'de döner dükkanında hazırlık yaparken sabah katlediliyor. Ailesi Türkiye'den beni aradı sonra. Biliyorduk cinayetleri ama kimler bunun arkasında var boyutunu kestiremiyorduk. Üstlendim. Eşimle görüştükten sonra aileyle bir değerlendirme yaptık. Ama eşim bir şey söyledi. Bak dedi ben seni biliyorum dedi. Böyle bir davada kabul etmezsen yıllar sonra pişman olacağını biliyorum. Çünkü asıl istedikleri bu. Korkalım, geriye çekilelim, onlara bırakalım sahayı. Sen bunu hayatın boyunca yapmadın, bugün mü yapacaksın dedi. Dava Münih'te açıldı terör davası. Biz Düsseldorf'tayız. Ve haftada 3 gün duruşma için Münih'teydim. Aynı zamanda Atiyat Başkanıyım. 4,5 yıl sürdü dava. Ve her hafta oradaydık. Dosya toplamında 350.000 sayfayı geçti bütün dosya. Neler yapılıyor, insanlar ne kadar nefret, ne kadar düşman olabiliyor. Hiçbir tanımadıkları insana karşı sırf Türk olması yetiyor ki düşman kesiyorlar. Ve o cinayetlerin fotoğraflarını bilirkişi raporlarını okumak hayal edemiyorsunuz. Neler insanlar yapabiliyor, düşünebiliyor ki. Amaç neymiş? Türk toplumu burada korksun, kendini rahat hissetmesin, dönsün. Böyle bir şeyden karşı karşıya oturuyorsunuz birkaç metre önünüzde sanıklar. Almanya'da en önemli davalardan biri sayılıyor. Dahil olmak böyle bir davaya önemliydi. Baş sanık ömür boyu ceza kesildi. Ama aslında ceza değildi. Daha çok niye bu oldu? Bu 3'ünün, 4'ünün, 5'inin dışında var mıydı daha destekçi? Yok siyasetten destekçi vardı, yok Anayasa Koruma Örgütü, yok devlet kuruluşlarından, savcılıklardan, polis dairelerinde destekçileri var diye. Bu topluma yani bu kadar olabilir mi diye bunu araştırmak istedik. Maalesef çözebildik mi her şeyi? Hukukçu olarak çözemedik çünkü konuşması gereken, olanı anlatması gereken insanlar konuşmadı. Düşünün öyle bir rapor hazırlanmışken zamanında bu cinayetlerle ilgili daha kim yaptığını bilinmezken bir Alman polis dairesi demiş ki bu cinayetleri işleyen Alman olamaz.
bu daha çok Güney toplumuna uygun bir cinayet türü diye. Yani hemen topu yine şeye atıyorlar. Kendi içlerinde bu cinayetler işlenmiş diye. Öyle ön yargılarla bunları yok etmeye çalıştık. Dava hukuken bitti. Mücadele bence bitmedi. Devam etmesi gerekiyor. Gençlerimize benim önerim, varsa bir hayalim, onun peşine gitmek. Bazen duvara çarpıyoruz, diyoruz ki buraya kadar mı? Yok, onun arkası da var. Devam. Ne olur istikamet değiştiririz ama yine o duvarın şeyini aşabiliriz. Onun için hayalleriniz varsa hayallerinize vazgeçmeyin. Ve etrafınız vazgeç derse de vazgeçmeyiniz önce. Bazen de yaşamak gerekiyor, bazen düşmek gerekiyor. Ondan sonra kalkmak da önemli. Çünkü biz kendimize inanmazsak, etrafımız da bunu bekleyemiz, inanamaz. Toplum olarak da inanamazlar. Almanya'da bizim 60 yıllık bir geçmişimiz var. 60 yıl çok geliyor. Bir insan hayatı için çok. Ama tarihe bakarsak çok kısa bir dönem. 60 yıl fazla bir dönem değil. Bu 60 yıl içinde nereye geldiğimize bakarsak ve sonrasında bir 60 yıl sonra neler olabilir? Çünkü bu zemin farklı 60 yıl öncekinden. Kesin Almanya'da da bir bakan ve başbakan, Türk kökenli bir başbakan olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bir İngiltere'deki bir Pakistanlı, Hintli geçmişi farklı. Çünkü yüzyılların geçmişi var. Amerika'da bir Obama'nın 100 yıl geçmişi var. Biz bir 60 yıldayız. Onun için biraz daha sabır gerekebilir. Seçmen değiliz, seçilen de olmamız gerekiyor. Karar alan mevkilerde olmamız gerekiyor ve bunu başaracağımızı düşünüyorum. Ne kadar sürer bilmiyorum. Var mı görünen? Kesin ilk bakanlarımız gelecektir düşünüyorum. Bu dönemde olması yeni hükümette, gelecek hükümetlerin birinde olacak. Ondan sonraki de bakan olduktan sonra bir başbakan umarım Türk kökenli olur diye düşünüyorum.